Bugün sıradan bir komedi dizisinin anatomisini mi çıkaracağız, yoksa iki komşu ülke arasında neredeyse resmi notaların uçuşmasına, devasa bir diplomatik krize sebep olacak o sarsıcı vakanın arka planını mı bakacağız? Biliyorum şu an dinlerken senin de kulağına fazla iddialı, hatta belki biraz abartılı geliyor. Kesinlikle insan oturduğu yerden haklı olarak şey diye düşünüyor. Alt tarafı televizyonda yayınlanıp bitmiş kurgusal bir hikaye, iş buralara kadar nasıl varabilir ki? Aynen öyle. Yani uluslararası bir mesele olmaya nasıl varabilir diyorsun. Ama inan bana bugün odadaki üçüncü arkadaşımız olarak seninle beraber masaya yatıracağımız bu olay örgüsü ve o felaket finalin yarattığı yıkım tam olarak böyle bir etkiye sahip. Tabii işin o diplomatik kriz boyutunu en baştan biraz netleştirmek, o ifadeyi hafifçe yumuşatmak lazım. Ortada büyükelçilerin acilen geri çağrıldığı resmi bu durum yoktu belki ama seyircinin kalbinde açılan yara gerçekten uluslararası bir kırgınlığa dönüşecek kadar delindi. Çok doğru. 92 bölüm boyunca ilmek ilmek işlenen, izleyicinin kendi evinden bir parça gibi gördüğü bir evren var ortada. Sırf yapımcının nasıl olsa bitiriyoruz, canımız ne isterse onu yazarız, biraz da saçmalayalım tavrı yüzünden kendi kendini imha etti bu dizi. Ve asıl tartışmamız gereken şey de tam olarak bu yazar kibri zaten. Hikaye anlatıcılığının en büyük, en affedilmez günahlarından birini görüyoruz burada. Yani yaratıcının bizzat kendi elleriyle can verdiği karakterine ihanet etmesi meselesi bu. O zaman hiç hız kesmeden doğrudan hikayenin kalbine, o ilk kıvılcımın çaktığı yere gidelim bence. Karakterlerimizi senle ve bizi dinleyen arkadaşımızla beraber bir tanıyalım. Bu kurgu taban tabana zıt iki insanın tam bir mecburiyet çıkmazında bir araya gelmesini anlatıyor. Mecburiyet çıkmazı harika bir tanım oldu bu arada. İki karakterin de sırtının duvara yaslanmış olması komedinin en besleyici damarıdır çünkü. Kesinlikle. Bir tarafta Azerbaycan'dan sadece düzgün bir iş ve hayat umuduyla Türkiye'ye gelen Cazibe Abbasova var. Türkiye'de yasal olarak kalabilmesi, o çok hayati oturma izni alabilmesi için acilen ama gerçekten acilen evlenmesi gerekiyor. Ve bu öyle sıradan bir imza da değil. Tam 3 yıl sürecek, devletin müfettişleriyle sürekli denetim altında geçecek kusursuz bir formalite evlilik olmak zorunda. Hı hı. Diğer tarafta ise bu hikayenin anti kahramanı olan Kemal Kükreyen var. Paraya o kadar acil, o kadar çaresizce ihtiyacı var ki kendi menfaati uğruna yapmayacağı hiçbir şey yok. İlk karşılaştıkları saniyeden itibaren de birbirlerinden nefret ediyorlar zaten. Fakat kader işte ya da daha doğru bir ifadeyle bürokratik çaresizlik onları aynı çatının altına kilitliyor. Çaresizlik insanlara aklı başındayken asla yapmayacakları şeyleri yaptırır. Biz de onların o absürt durumların içine düşmelerinden tarifsiz bir keyif alırız izlerken. Ya bekle bir saniye. Burada sana ufak bir itirazım var. Çaresizlik insana hata yaptırır tamam. Ama dizinin o efsanevi açılış sahnesini bir düşünelim. Hani şu izdivaç programlarından birindeyiz. Aa evet, o televizyonların gündüz kuşağı efsanesi. Aynen. Stüdyonun o yapay ışıkları altında Kemal oturuyor, karşındaki paravan açılıyor ve 63 yaşında emekli bir kadın var. Kadının aylık geliri sadece 480 lira. Dönemin ekonomik şartlarını düşünürsek, bu fena bir para değil aslında, düzenli bir maaş. Tabii garanti gelir sonuçta. Kemal o 480 lira maaşın kokusunu aldığı saniye, stüdyodaki diğer tüm adamları akıl almaz bir sinsi psikolojik manipülasyonla ekarte ediyor. Adamlara dönüp sen bununla evlen abi çok iyi kadın kaçırma diye diye herkesi harcıyor. Geriye sahnedeki tek alıcı olarak kendisi kalıyor. İnanılmaz bir şark kurnazlığı. O parayı duyduğu an Kemal'in yaşadığı o aydınlanma, adamın bir anda dizlerinin üstüne çökmesi. Ya sorma, kadının bacaklarına sarılıp boyumuz posumuz da bir ne olur evlen benle diye yalvarmaya başlıyor. İşin en trajikomik, en tokat gibi çarpan yanı ne peki? Kadın Kemal'i işsiz güçsüz bularak canlı yayında reddediyor. Tam bir rezalet yani. Şimdi soruyorum sana ve ekran başındaki arkadaşımıza. Sırf 480 lira için bu kadar küçülen, bu derece menfaatperest bir adam, düpedüz itici bir karakter değil midir? Seyirci bu adama nasıl tahammül ediyor da 92 bölüm yolculuğa çıkıyor? İşte komedi yazarlığının o sihirli formülü tam da burada devreye giriyor. Sen o sahnede sadece 480 lira için diz çöken bir adam görüyorsun ama sistemin ezip geçtiği modern insanın komikleştirilmiş bir prototipini izliyorsun aslında.
Yani izleyici onda kendi zaaflarını mı görüyor diyorsun? Aynen öyle. Seyirci Kemal'i ahlaki bir idol olarak sevmiyor. Onun o utanmazlığından, hayatta kalmak için başvurduğu ilkel kurnazlıktan büyüleniyor. O diz çökme anı Kemal'in psikolojik profilini tek hamlede çiziyor. Bu adam köşeye sıkıştığında ondan etik veya gurur bekleme diyor dizi bize en baştan. Ve bu durum iki karakterin o paralel evrenlerindeki sabah sahnelerine harika bir zemin hazırlıyor. O sabah sahneleri gerçekten birer şehir efsanesi. Kesinlikle izdivaç rezaletinin hemen ardından Kemal'in evindeki sabah rutinine geçiyoruz. Kemal uyanıyor, banyoya giriyor ama o da ne? Sular kesik. Üzerinde sadece bir bornoz, saçında kurumaya yüz tutmuş köpüklerle sokağa fırlayıp kapıcıya dert yanıyor adam. Elektrik veya su kesildiğinde hepimizin içinde uyanan o ilkel refleks vardır ya, hemen kapıya çıkarız. Evet, sorunun apartman genelinde olduğuna inanmak isteriz hep. Faturayı ödemediğimiz gerçeğiyle yüzleşmemek için. Kemal de can havlıyla soruyor işte. Kapıcı donuk bir ifadeyle o acı gerçeği yüzüne çarpıyor. Bütün dairelerin suyu var beyim, bir tek sizin yok diyor. Kemal faturayı ödemediğini gizlemek için öyle bir bağırıyor ki otomatik ödemeye bağlı onlar diye. O otomatik ödeme yalanı kredi kartı asgarisini bile ödeyemeyen, günümüz beyaz yakalısının o ekonomik çöküşünü saklamak için başvurduğu en evrensel maskedir. Statü endişesinin acınası bir yansıması bu. Ama diğer tarafta tam o dakikalarda bu sahte şehirli illüzyonundan çok uzak bir cazibe var. Tamamen hayatta kalma güdüsüyle İstanbul'a adım atıyor. Uçaktan inip valiziyle kalabalığın arasına karışıyor. O gözlerindeki saf umut çok etkileyiciydi. Çok tatlı iç ısıtan bir Azerbaycan aksanıyla etrafına bakıp Azerbaycan kadar şehirdir, pek de büyükmüş diyor. Sonra o Yeşilçam'dan kalma meşhur repliği patlatıyor. Seni yeneceğim İstanbul. Ama İstanbul'un onu daha ilk saniyede nasıl çiğ çiğ yediğini hemen sonraki sahnede anlıyoruz. Evet, cazibe cebinden buruşuk bir kağıt çıkarıp yoldan geçen bir kadına yanaşıyor. Kendi dilinde saf bir niyetle soruyor. Ay kardeş, aşağıdaki unvana nece tapabilirim? Yani aşağıdaki adresi nasıl bulabilirim diyor. Kadın tek kelime etmeden yüzünü buruşturup uzaklaşıyor. İşte bu iletişim kazası üzerinden 16 yıl geçmiş bir metni bugün analiz ederken bize sosyolojik olarak çok enteresan bir pencere açıyor. Düşün, iki dilin kökeni birbirine o kadar yakın ki ama devasa bir metropolün kalabalığı içinde tamamen yabancı bir gürültüye dönüşüyor. Şu an dinleyen arkadaşımız da düşünsün, bugün sokağa çıkıp aynı aksanla adres sorsan, sosyal medyanın bizi getirdiği bu çağda acaba daha mı kolay anlaşılırsın? Yoksa kulaklığıyla yürüyen o şehir insanının aşılmaz duvarlarına yine çarpıp geri mi dönersin? Bu kısacık sahne bize dilin bağlamdan ve niyetten ibaret olduğunu, insanların o 3 saniyelik tahammül süresinin ne kadar kısıtlı olduğunu çok iyi anlatıyor. Ve o tahammülsüzlük sadece sokaktaki kadınla bitmiyor. Hikayenin kilit noktalarında çok daha büyük, içinden çıkılmaz krizlere dönüşüyor. Cazibe arabulucu Gül'ün ofisine gidiyor. Gül, prosedürü başlatmak için o rutin soruyu soruyor, bekar mısın diyor. Oradaki o yanlış anlaşılma inanılmazdı. Cazibe büyük bir gururla, "He, ben subayım" cevabını veriyor. Gül anında afallıyor tabii. Şok içinde subay mı, üst rütbeli asker mi diye kala kalıyor kadın. Meğer Azerbaycan Türkçesinde subay bekar demekmiş. Dilin cilvesi işte, sonra Gül işin maddi boyutuna giriyor mecburen. Evet, sahte damat bulmak ve organizasyon masrafları için tam 15 bin lira gerektiğini söylüyor. Cazibe konuyu tamamen başka bir yerden anlıyor. Ben çirkin miyim, karta mı kaçtım diyerek isyan bayrağını çekiyor. Kendini kimse istemiyormuş da üstüne para veriyormuş gibi algılıyor olayı. Aynen öyle. En sonunda Gül bu paranın bürokratik bir hizmet bedeli olduğunu anlattığında absürtlük zirve yapıyor. Cazibe o masumiyetini bir saniyede kenara bırakıp "Ha anladım, o zaman ben adamı satın alırım" diyerek noktayı koyuyor. Ben adamı satın alırım repliği, geleneksel evlilik dinamiklerinin nasıl baş aşağı çevrildiğinin keskin bir özeti. Fakat işin asıl ironik kısmı ne biliyor musun? Nedir? Cazibe'nin 15 bin lira verip satın alacağı adamın, yani Kemal'in, kelimenin tam anlamıyla iflasın dibinde, borç batağında yüzüyor olması, Cazibe bir adam aldığını sanarken aslında bir finansal enkazı devralıyor. Ya evet, Kemal'in o 48 liralık teyzeye evlenme teklifi etmesinin, su faturasını ödeyememesinin arkasındaki acı gerçeği de tam burada öğreniyoruz.
Meğer bizim kurnaz Kemal, bütün birikimini Libya'ya çalışmaya gideceğim diyen arkadaşı Barış'a kaptırmış. Sadece birikimini değil, son 3 aydır maaşını da kuruşu kuruşuna veriyormuş adama. Evin kredisi gelmiş, araba taksiti gecikmiş. Tam bir çöküş. Ve o esnada televizyonda haber bülteni beliriyor, arkadaşı Barış'ın sahte bir Libya çetesi tarafından dolandırıldığı haberi altyazıyla geçiyor. Kemal'in o gözlerindeki umudun sönüşü, anında sinir krizi geçirip Barış'ın boğazına sarılması efsanedir. Barış canavliyle çırpınırken tam o sırada odaya Simge giriyor. Simge'nin o an oraya gelişi sıradan bir misafirlik değil ki. Simge Kemal'in sadece sevgilisi değil, aynı zamanda patronunun yani şirketin sahibinin kızı. Kemal'in hayatı patlamaya hazır mayın tarlasıyken denkleme bir de patronun kızı ekleniyor. İşte senaristlerin hikaye kurgusunda bir karakteri çaresizliğin dibine itme ustalığı tam burada parlıyor. Kemal'e en ufak bir manevra alanı bırakmıyorlar. Bir tarafta ekonomik yıkım, diğer tarafta patron-kız ilişkisinin ince buzu. Barış karakteri de dolandırılan saf arkadaştan ziyade kötü akıl hocası arketipi olarak devreye giriyor. Boğazlanmaktan kurtulan Barış, git patronun Hulusi Bey'e her şeyi anlat, adamcağız sana acır evladım deyip avans verir diye gazlıyor Kemal'i. Ve Kemal de o gazla doğrudan şirkete patronun odasına dalıyor. Dalıyor ama içerideki tablo Kemal'in o şefkatli evladım hayallerinden çok uzak. Patron Hulusi Bey burnundan soluyor. Sebebi ne peki? Şoförünü saniyeler önce tek kalemde kovmuş. Çünkü adam aynadan patronun kızı Simge'yi süzmüş. Yazar burada resmen megafonla bağırıyor. Eğer patronun kızıyla ilişkin varsa ve yakalanırsan kendini kapının önünde bulursun diyor Kemal'e. Tam anlamıyla şahmat. Dramatik kurguda karakteri çekiç ile örs arasına sıkıştırmak diyoruz buna. Kemal'in kıpırdayacak mecali kalmıyor. Tek kurtuluş bileti olarak teklife yani cazibeyle paravan evriye evet demek zorunda kalıyor. Yazar Kemal'in bütün mantıksal direnç noktalarını teker teker kırıyor yani. En sonunda kedi köpek gibi birbirini yiyen Cazibe ve Kemal nikah masasına oturup evleniyor. Ama aksilikler biter mi? Bitmez. Kemal'in karşısındaki dairede oturan dedektif Peker Pekmez'e, Kemal'in yabancı bir kadınla evlendiğini, Peker Pekmez de bunu milli bir onur mücadelesi haline getirip peşlerine düşüyor. Ama asıl büyük tehlike dışarıdan değil, içeriden, Simge'den geliyor. Simge'nin radarına öyle bir takılıyorlar ki o sahnenin absürtlük seviyesine hala inanamıyorum. Simge, sevgilisine romantik bir jest yapmak için Kemal'in nüfus cüzdanını devasa boyutlarda büyütüp bir tişörte baskı yaptırıyor. Aklı başında bir insan sevgilisinin resmi kimliğini neden kocaman bir tişörte basar ki? Dizinin o yıllardaki komedi anlayışındaki absürt zekanın bir ürünü işte bu. Kemal, tişörtü gördüğü an kalp krizi geçirecek gibi oluyor. Giymemek için 1000 dereden su getiriyor ama Simge'nin planı kusursuz. Aşkım, tişörtü basan adam yanlışlıkla small göndermiş, sen buna sığmasın, dur ben sana asıl large bedeni getireyim diyor. O anki bombayı patlatıyor. Tişörtü bir olimpiyat meşalesi tutar gibi havaya kaldırıyor ve Kemal'in yüzüne o buz gibi tiradını atıyor. Eğer öyle olmasaydı, o tişörtü incelemeseydim, sevgilimin zaten evli olduğunu nereden bilebilirdim diyor. Kimlikteki evli ibaresini gördüğünü haykırıyor yüzüne. Simge karakterinin o aptal aşık rolünden çıkıp takıntılı bir istihbarat ajanı gibi çalışan zihni hikayeye inanılmaz bir gerilim kazandırıyor. Bu biriktirdiği öfke de 70. bölümde tam anlamıyla bir volkan gibi patlıyor zaten. Ah, o 70. bölüm. Dizinin geri dönülmez kırılma noktası. Simge yılbaşı gecesi polis baskını yapar gibi gidip hesap soruyor. Ben yan binadan çatıda öpüşen bir çift gördüm, yanlarına gidecektim ama meğer o çift benim sevgilim ve onun o paçoz hizmetçisiymiş diyor. Çok ağır bir yüzleşme anı. Tam burada dinleyen arkadaşımız da bana hak verecektir. İki cepheli bir eleştiri yapmak lazım. Birinci cephede Simge var, açıkça aldatılmışsın, sevgilin paravan bile olsa evli ve evinde o kadınla öpüşüyor. Normal bir insanın yapması gereken arkasına bakmadan gitmektir. Ama Simge, onurunu ayaklar altına alan saplantılı bir mücadeleye girişiyor. İkinci cephede ise menfaatperestliğin vücut bulmuş hali Kemal var. En ufak bir inkar payı kalmadan suçüstü yakalanmışsın ama o, Simge'nin gözünün içine baka baka ben bile isteye Cazibe'yi öptüm diyecek kadar pişkinleşebiliyor. Omurgasız bir yapı bu.
İki tarafında ahlaki çöküş içinde olduğu inanılmaz toksik ama kaza izler gibi gözümüzü alamadığımız bir dinamik bu. Kemal'in bu yüzsüzlüğü komedinin ve absürtlük hissinin dozunu arşa çıkarıyor. Gerilimi artıran tam da bu arsızlık zaten. Peki 92 bölüm boyunca bu toksik ama inanılmaz keyifli evren nasıl oluyor da hafızalarımıza bir utanç tablosu olarak kazınıyor? İşte o bölümün en başında diplomatik kriz dediğim noktaya, enkazın merkez üssüne yani finale geliyoruz. Gerçekten tam bir hayal kırıklığı o final. Çünkü kamera arkasında işler fena karışıyor. Cazibe karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, yapımcı ile yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden final çekimlerine gelmiyor. Ve yapımcı, aynı zamanda senarist olan Gani Müjde, bu profesyonel krizi şahsi bir intikam mottosuna çeviriyor. İnanılmaz bir öfke kontrolsüzlüğü. Düşünebiliyor musun? 92 bölüm izlediğimiz o saf, sevgi dolu melek Cazibe, final bölümünde bir anda zerre mantıklı açıklaması olmadan insanları dolandırıp paraları alarak yurt dışına kaçan şeytani bir dolandırıcıya dönüştürülüyor. Sonra da Kemal'le Simge davullu zurnalı evlendiriliyor. Bu sadece senaryo hatası değil, televizyon tarihinde yaratılan bir evrene yapılmış en büyük suikasttır. Bir yazarın dışarıdaki bir sorunu kendi kurgusal dünyasının içine böyle yıkıcı bir şekilde taşıması, seyirciyle kurduğu güven sözleşmesini tek taraflı feshetmesidir. Karakter tamamen kendi doğasına aykırı bir canavara dönüşüyor. Ve bu durum sadece Türkiye'deki izleyiciyi kızdırmakla kalmıyor, Azerbaycan'da devasa bir infiale yol açıyor. Sosyal medya yıkılıyor, hiç gazetelere, televizyonlara taşıyor. Ülke sınırlarını aşıyor tepkiler. Gani Müjde mecburen köşeye sıkışıp bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu bir komedi dizisi, bize mutlu son lazımdı. Bu yüzden finalde Kemal'le Simge'yi evlendirdim. Cazibe ölse anlamsız olurdu. Dolandırıcı hikayesini yazarken Azerbaycanlıların hassasiyetini hesaplayamadım, özür dilerim. Özrü kabahatinden büyük resmen. Haklısın. Bu açıklama yazarın egosunun eserin üzerindeki o mutlak iktidarının nasıl tehlikeli bir silaha dönüştürebileceğinin kanıtı. Kendi inşa ettiği evrene ihanet etmesinin başka bir açıklaması yok. Kesinlikle. Bu travmatik vaka bizi kışkırtıcı bir felsefi soruya götürüyor. Sizce bir eserin sahipliği onu yaratan kaleme mi aittir, yoksa o karakterlerle 92 bölüm boyunca evinde gülen, onları içselleştiren izleyiciye mi? Bir yazar sırf elinde kalem var diye kendi yarattığı karakterden intikam alma hakkına sahip midir? Çok derin ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru bu gerçekten. Sen ekran başında dinlerken ne düşünüyorsun kim bilir. Hikayeler kamuya mal olunca anlatandan çıkıyor sanki. Yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Kapanışta da son sözlerimizle sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Yani hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Yine ekran rehberimi Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın. İlerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler de ve kaydı tamamla.